Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizi Altiparmak'a doğru Arap Şükrü Sokağı'ndan şöyle bir gezinti yaptırmak istedim ama birazcık yukarıdan Zafer Plaza'nın üstünden Bursalılar bilir. İşte Timurtaşpaşa Türbesi'nin olduğu yerden, bu parkın olduğu yerden biraz geriden şöyle Bursa'nın doğal atmosferini de göstererek size oraya kadar şöyle bir gezi yapmak istedim. Oradan da Altiparmak'ın sonuna kadar güzel bir gezi yapacağız. Ayrıyeten bu sefer Arap Şükrü Sokağı'na da gireceğim. Gerçi biraz akşamüstü, oraları biraz daha geç vakitlerde hareketleniyor biliyorsunuz. Ama yine de orayı da size göstermek istedim. Yürüyüşümüze de Taşpaşa Türbesi ve parkının olduğu yerden başlamak istedim. Çünkü karşıda Bali Han var. Tarihi bir han. Buradan hep beraber Arap Şükrü Sokağı'na doğru yolculuğumuza başlayalım. Telefonla konuşurken.
yamacında kulu daha var. Abi başka zaman ben şu an başka bir yere gidiyorum. Geçerken de bir alayım. Arkadaşlar birazdan Bursa'nın meşhur Arap Şükrü Sokağı'na gireceğiz. Bursa'nın en hareketli, en renkli ve sosyal açıdan en canlı sokaklarından bir tanesi burası. Şöyle hemen girişinde balıkçı Reşat var. Çocukluğumdan beri duruyor. Burası da Arap Şükrü Sokağı. Bugün özellikle eğlence mekanları, restoranlar ve meyhaneler ile tanınsa da geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Tarihine baktığınız zaman Arap Şükrü Sokağı adını Cumhuriyet'in ilk yıllarında burada meyhane işleten Arap Şükrü lakaplı Şükrü Efendiden alıyormuş. Sokağın tarihi ise çok daha eski. Osmanlı döneminde bu bölge ticaret hanları, zanaatkar dükkanları ve kervan yollarının yoğun olduğu bir alanmış. Sokağın yakın çevresi Tarihi Tuzpazarı, Setbaşı, Koza Han, Kayhan Çarşısı gibi geleneksel çarşı dokusuyla bütünleşmiş durumda. Arap Şükrü'nün mekanı zamanla hem esnafın hem de subayların, memurların uğrak yeri olmuş ve sokak kısa sürede eğlence kültürüyle anılmaya başlanmış. 1950'lerden itibaren bölge daha çok meyhaneleri, canlı müzikleri ve rakı kültürüyle tanınan bir yer haline gelmiş. Günümüzde de sokağın kimliği tamamen yeme içme ve gece hayatı üzerine şekillenmiş durumda. Sokağın iki yanında dizilmiş gördüğünüz gibi restoranlar, balıkçılar, meyhaneler ve kafeler var. Akşamları özellikle tabii ben şu an çok akşam vakti gezmiyorum. Yoğun kalabalığın toplandığı yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline gelmiş. Sokak özellikle Bursa mutfağı, balık mezeleri, rakı kültürü ve canlı müzik atmosferiyle öne çıkıyor. Geleneksel dokusunu korumak için zaman zaman belediyeler tarafından düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılmakta burada. Konumu itibariyle Tophane Saat Kulesi, Osman Gazi Orhan Gazi Türbeleri, Ulu Cami, Kapalı Çarşı gibi turistik noktalara yürüme mesafesinde burası. Yani baktığınız zaman kısaca burada öne çıkan yönleri bu sokağın Bursa'da gece hayatının kalbi olarak biliniyor. Şehirde meyhaneler sokağı denince akla ilk gelen yer burası. Tarihi çarşı bölgesiyle modern sosyal yaşamın birleştiği nadir alanlardan bir tanesi burası. Hem gençler hem de turistler için eğlenceli, hareketli ve gastronomik bir deneyim sunuyor. Sokak. Hatırladığım kadarıyla da Osmanlı zamanında daha çok burası Yahudi mahallesi olarak da anılıyormuş herhalde. Yahudi insanların daha çok yaşadığı bir bölgeymiş burası. Şu anki durumu da size gösterdiğim gibi Bursa'nın eğlence yerlerinden, eğlence sokaklarından bir tanesi, hatta zirvede olan yer diyebilirim yani. Herkesin, çoğu Bursalı'nın bildiği bir yer. Burayı da size böyle eskiden kalmış evler de var, görüyorsunuz hala. Hemen sağ tarafımda, şu an yürüdüğüm pozisyonun sağ tarafında altında da Altiparmak Caddesi var. Buradan şimdi burayı gösterip buradan tekrar Altiparmak Caddesi'ne girmek istiyorum. Oradan Bursa yürüyüşümüze devam ederiz.